Bu içeriğimizde Teknosa gibi bir mağazadan alınan ancak daha ilk transferinden sonraki aşamada bozularak içindeki dosyalara hasar veren USB flash belleği ne kadar sahte, ne kadar gerçek veya düzeltebilir miyiz ona bakacağız. Evet, uygun fiyatla satılan ve bir mağaza üzerinde bularak içinde fotoğraf nakili için kullanmak istediğimiz bir USB bellek içerisine birden fazla dosya yazdıktan bir süre sonra çöktü. Şimdi gördüğünüz gibi hızlı biçimlendirme gibi işlemleri yapabiliyor olsa da neler yapamıyor göreceğiz. Çözüm Stüdyosu'na tekrar hoş geldiniz. Ben Esar. Daha önce eğer izlediyseniz veya izlemediyseniz tavsiye edeceğim açılır karttaki SSD almadan önce mutlaka bakın isimli videoda olduğu gibi burada da yine düşük maliyet ile piyasaya sürülmüş tek bir kanal ile iletişim kurulan basit bir denetleyici ve TLC flash bellek üzerinde veri depolamaya çalıştığımız bir USB bellek ile karşı karşıyayız. 32 GB kapasiteye sahip olan bu bellek %40 doluluktan sonra duruyor veya tamamen içindeki dosyaları Japonca karakterlerde böyle tuhaf dosya isimleriyle karşılaştıracak şekilde kullanılamaz hale getiriyor. Düşük maliyetle satılan bu ürünleri garantiye yollamaktan çekinmeyin, gönderin ve bunu da satıcılar bilsinler. Çünkü biz bu konuda yaşadığımız sorunu satıcıya belirttiğimizde kimsenin böyle bir şikayetle gelmediğini ifade etse de bence böyle bir şikayetle insanlar gitmeli. Fiyatı ucuz diye aldığınız ürünü çöpe atmak zorunda kalarak paranızı da hiç etmeyin bence. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarda scan disk yani check disk onarımını bile tamamlayamadı. Sürücü harfi üzerinde %100 kullanım söz konusu ancak herhangi bir şekilde okuma ve yazma işlemi gerçekleşmiyor ve fake flash yazılımında da bir süre sonra hata alacağız. Hatta uygulama zaten kilitlenmiş. Bir süre sonra uygulama hata verip muhtemelen 8 GB'lık bir kapasitede uyarıyı pet device'a düşürdü ve test durdu. Bundan sonra uygulama da dondu. Bakalım ne yapacak. Disk gene %100 kullanıma sabitlemiş kendini. Buradan da anlıyoruz ki bozuk. Denetleyiciye komutlar gidiyor ama adam akıllı bir dönüş alamıyoruz. Böyle USB belleklerde genelde bozuk wet sektör yani bir diğer ifadeyle hücre arızası söz konusu. Bazılarında firmware yazılımları kullanarak kapasiteyi biraz düşürüp kalan boş alanı bu bozuk hücreyle takas edebilerek flash belleği kullanma ihtimaliniz olabiliyor. Ki bunu SSD'lerde overprovizyon
konusunda işlemiştim. Burada da USB flash bellek üzerinde deneyeceğiz. Ama garantiye gitmesi gereken bir ürünle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi flash testine benzer bir şekilde biz hızlı biçimlendirme ile biçimlendirdiğimizde ürün zaten kendini formatlıyor zannediyor. Ama bakalım gerçekten yavaş biçimlendirmede nerede takılacak? Burada tam olarak yüzdesini göremesek de en azından hatayı vereceği kısmı görerek 1 GB mı yoksa 8 GB mı olduğunu göreceğiz. Ama muhtemelen %40'ları geldiğine göre bu 16 GB kapasiteli bir USB bellek. Windows tarafında yavaş biçimlendirmeyi sabırla beklerseniz başarıyla bitiyor gözüküyor. Ama yine de ben denetleyici olan Elcor veya Alcor için webde bir arama yaptığımda Çin malı olan bu ürünler için Çin dilinde bir web sitesinde bu denetleyiciye uygun bazı MP tool olarak geçen ürün dizme veya ürün sınıflandırma gibi fabrikada doklara birden çok 5-6 veya 8-10 tane cihazı takıp biçimlendirerek yazılım attıkları bir sistemin firmware yükleme aracı bu. Tabi burada elimizdeki cihaza uygun bir modeli bulmak gerekiyor. Çünkü bütün MP tool'lar algılamıyor bağlı soketi. Mesela bunu da şu anda gördü. Kapasite değeri falan yazıyor. Short deyip low level format atmaya çalışıyorum ilk başta. Diğer bazı ek gelişmiş özelliklerinde söz konusu oluyor. İşte CD-ROM gömmek, 2-3 partition oluşturmak veya aygıtın ismini değiştirmek gibi. Hatırlarsanız daha önce yine açılır kartta ulaşabileceğiniz USB bellek çıkardım yazılı videoda yine böyle bir araç kullanarak flash belleği kendi adıma formatlamıştım. Parametreleri ayarlarken burada görebileceğiniz gibi diskin tipi, dosya sistemi, kapasite, volume, partition, kapasite ayarı kaç GB olsun, kaçtan bölelim veya USB imajı kısmı. Burada dikkatinizi çekmiştir. Ben bir tane küçük boyutlu memtest aracının imaj dosyasını gösterdim. Hani eğer yazabiliyorsa yazsın bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı. Eğer çalışmasa bile en azından kalan kapasiteyi formatlar belleği kullanabilirim diye düşünüyorum. Deneysel olarak burada bazı şeyleri değiştirdim. İsmin etiketini vesaire koydum. Bakalım çalıştırıp neler yapacağız görelim.
Denetleyici level 1 veya 0 seviyesinde işlem yaptığı için burada yapılan çalışmada tabii ki Task Manager içerisinde bir veri trafiği görmüyor oluyoruz. Ancak erase ve wipe işlemleri burada devam ediyor gözüküyor. Tabii bu uygulamanın da parametreleri bulunan bir ini veya inf dosyaları dizin içerisinde yer alıyor. Birazdan onu da not defteri içinde kontrol edeceğiz ama oradaki değerlere dokunmayacağız. Çünkü her mikrochip ve flash NAND yongasına ait özel parametreler var. Burada kullandığınız MP Tool'un versiyonları da önemli. Çünkü her denetleyici ve yongayı her yazılım sürümü algılamıyor. Bu yüzden ben de epey bir deneme yanılma yapıp dokümanları kurcaladım ve birinci yazılımda başarı elde edemeyince ikinci versiyonda Flash'ın formatlanabildiğini gördük. Ve ilk biçimlendirme tamamlandıktan sonra şöyle düzeltme ismini verdiğim ayarlar ile beraber kullanabileceğim bir kapasiteyle karşılaşıyorum. İlk olarak NTFC, daha sonra da belki exFAT biçiminde yine bir cluster size çeşitliliği ile testler yaparız. Şimdi HDTune Pro ile bir benchmark atmaktayım. Biliyorsunuz bu ucuz maliyetli yongalarda tek bir veri yolu var. SSD'lerdeki gibi böyle birden fazla veri yolu kanalı ile veri trafiği gerçekleşmiyor denetleyici arasında. Burada her şey tek bir yola, tek bir veri yolu üzerinde ilerliyor. RxTX sadece mesela. Hal böyle olunca okuma ve yazma işlemi aynı anda yürümüyor. Sıralı bir şekilde bir önce okuyor, bir yazıyor gibi çalıştığını düşünürsek zaten buradan bir darboğaz, donanımsal olarak bir handikap var. Şu anda ilk olarak gerçekleşen sonuçlara baktığımız zaman IOPS değerleri gayet yerlerde sürünüyor. Ama bir de
Explorer dosya kopyalama ve yazma testleri yapacağım. Önceki halinden biraz daha belki hızlanmış olabilir, göreceğiz. Çünkü stabil bir yazma veya okuma eğrisi göremiyoruz. Sabit bir hızda yazamıyor. Anlık pikler yapıp sonra tekrar dibe vuruyor çünkü donanımdaki ön bellekleme teknolojisi yazılımsal olarak işletim sistemi tarafından sağlansa bile denetleyici bu ön belleğe bile yetişemediği için pikler yaparak, okuyup yazma pikleri yaparak çalışıyor. Zaten aşağıdaki eğride okumaların giderek artarken yazmanın belli bir seviyede sabit olarak kaldığını izleyebiliyoruz. En hızlı değeri galiba 8-12 MB arasında olmuş. Şimdi bir de exFAT deneyeceğim. Farklı dosya sistemlerinde ayırma birim boyutları faydalı olabiliyor. Haliyle şimdi de gördüğümüz üzere burada işletim sistemi bize 18-22 MB saniye anlık okuma değerleri gösterse de HDTune 9-10, 12 seviyelerinde bize gerçek değeri yansıtmakta. Buradan da anlıyoruz ki işletim sistemi yaptığı ölçümleri kendi halindeki bir algoritma ile yaparken HDTune'de farklı bir algoritma ile yapıyor. Geçici bir temp dosyasına yaptığı için testleri şöyle bir klasörü kontrol ettim ama dosyayı göremedim. Test biter bitmez galiba sildi. Böylece HDTune testinde gördüğünüz gibi okumalarda 30 MB seviyelerinde sabitleyebildik cihazı. Çünkü kapasiteden biraz götürdük. 22 GB'a kadar indirdik 32 GB'dan flash belleği. Bu sayede denetleyici biraz daha rahat ediyor ve yonga üzerindeki boş alan sayesinde veri yazılırken daha az yavaşlıyor. Bu SSD aygıtları için açılır kartta göreceğiniz provizyon, over provizyon özelliğinden bahsettiğim bir video var. Denetleyiciye ne kadar kullanılabilir kapasiteden boş alan bırakırsanız, eğer firmware destekliyorsa aygıt biraz daha hızlı çalışıp yazma ömrünü de uzatabiliyor. Şimdi bu aygıtı ben kullanırken 22 GB'dan sonra veri yazmaya çalıştığım zaman problemler çıkmaya başlamıştı. Hal böyle olunca direkt yüzey taraması error scan özelliğinden 23 GB tarafını şöyle bir taratıyorum. Burada her ne kadar sorunsuz gözüküyor olsa da ben diski size çok göstermeyeyim. Video çok uzamasın zaten, yeterince sıkılıcı oldu. Tekrar ikiye böldüm. 23 GB'a bir de artı 5 GB daha ikinci bir partition oluşturdum. Şu anda görüyorsunuz.
iki ayrı bölüm var. Birinci bölümde sorunsuz fake flash testinden geçiyor. Ancak ikinci bölümde test başarısız oluyor ve afallıyor. Buradan da anlıyoruz ki gerçekten bizim o kapasiteyi düşürerek kullanmadığımız, atıl durumda bıraktığımız veri sahasında bozuk hücreler var. Yani bad blocklar var. Hal böyle olunca zaten aygıtı garanti sürecinde değişmenizi öneriyorum ki biz de öyle yaptık. Maliyeti ucuz diye bir ürünü garantiye vermemezlik yapmayın. Götürün. Böyle bir hakkınız var tüketici olarak. Garantiye verin. Değiştirsinler. Bozuk kümede hızlı biçimlendirme yaparsanız testten geçiyor ama içini doldurmaya başladığınız zaman gerçek veriler yazıldığında işte orada sorun çıkıyor ve aygıt kilitleniyor. İçindeki veriler bozuluyor. Bu durumda yapılması gereken şey cihazın değiştirilmesi ve garantiye gönderilmesi oluyor. Biz her ne kadar bu şekilde birden fazla partition oluşturabilir, garantisi bittikten sonra aygıtı bu senaryoda bir problem olursa kapasitesini düşürerek kullanmaya devam edebiliriz. Ancak şu anda değiştirme şansımız var. Böyle yavaş bir aygıt için 4K yerine 8K mantıklı olabilir biçimlendirme konusunda.